Merhaba canlarım, ballarım. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizlere kocaman öpüyorum canlarım. Yani şöyle söyleyebilirim sizlere. Gülüyorum. Gülüyorum ama bakmayın güldüğüme. Gerçekten ben burada sizlerle iletişim kurduğum her videoda gülüyorum ve çok mutlu bir şekilde videoyu çekiyorum. Çok heyecanlı bir şekilde videoyu başlatıyorum. Bunun için hazırlanıyorum, ediyorum falan filan. Şöyle çok kısa, beni çok üzen, son günlerde çok üzen, yani sadece beni değil, ülkecek hepimizi çok fazla üzen bir olaydan çok kısa bahsetmek istiyorum. Yani çok yakın bir zamanda biliyorsunuz ki 2 tane gencecik kız kardeşimiz katledildi. Sıla bebek biliyorsunuz. Yani bilmiyorum, çok üzgünüm. Yani böyle konuşurken canım acıyor, öyle söyleyebilirim sizlere. Yatıyorum bununla, kalkıyorum bununla. Korkuyorum her kadın gibi, Türkiye Cumhuriyeti hepimiz, ülkemizde yaşayan her kadın gibi, her kız çocuğu gibi. Ben de çok korkuyorum. Bununla ilgili çok ama çok acilen caydırıcı yasaların konulması gerekiyor ve bunların uygulanması gerekiyor. Hiçbir affı olmadan, hiçbir iyi hali olmadan, hiçbir aftan yararlanamamaları gerekiyor. Yani nasıl söyleyeyim, çok ciddi yaptırımların olması gerekiyor. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar geri getirilmesi gerekiyor. Birçok şeyin çok acilen yapılması gerekiyor. Yani bunların konuşmaya bile vakit bulamadan bunun uygulanması gerekiyor. Yani çok acilen çok şey gördük, hepimiz çok şey yaşadık. Ama erkeğin fiziksel olarak herhangi bir kuvveti varsa, bir bilek gücü varsa, bu bir kadının çantasını taşıyamadığı ağır poşetini taşımak için bu kuvvetini kullanması gerekiyor bir erkeğin. Açamadığı kavanoz kapağını açabilmesi için kullanması gerekiyor bir erkeğin. Ve burada en büyük işin yine erkeklere düştüğünü yine düşünüyorum. Yani biz kadınlara değil. Çünkü biz konuşuyoruz, biz bağırıyoruz, biz çığlıklar atıyoruz, bizim sesimiz duyulmuyor. Burada gerçekten yani babalara düşüyor, annelere düşüyor, erkeklere düşüyor burada yine. Hani ben işlemiyorum deyip de kenara bir erkeğin de çekilmemesi gerekiyor asla. Yani bu da benim gözümde bir yerde, hani bu vurdum duymazlık da bir yerde bir suçtur benim gözümde. Çünkü görecek, yakın arkadaşıysa görünmesi gerekiyor. O evladıysa görmesi gerekiyor. Çünkü bir şeyler olduktan sonra bir geri dönüş olmuyor. Şu anda yer yerinden ortadan ayrılsa o katledilen hangi kadın geri gelebilir? Hangi çocuk geri gelebilir? Ya bir şeyler olduktan sonra yok yani, yarın bir daha olmaması için caydırıcı bir şeylerin olması gerekiyor. Yani neden böyle oluyor? Bu kimin kârına ki? Ya bir kadının katledilmesi kimin kârına? Neden bunun önüne geçirilmiyor? Yani neden caydırıcı bir yasa konulmuyor? Kim buradan kazanabilir bir kadın katledilerek? Yani ülkenin eğitim düzeyi ne kadar düşerse, nasıl söyleyeyim, yani birçok sebep var, yani çok fazla şey var, çok fazla şey var, bilmiyorum ne söyleyeceğim, aklımda çok fazla şey geçiyor, söylerken hepsini canım acıyor, çözülememesi ayrıca sinirlendiriyor, üzüyor, beni bir sinirlendiriyorsa ben bu olayı yaşayan aileleri düşünemiyorum. Yani bitti hayatları. Ölene kadar bunu unutmayacaklar. O yarayı tedavi edemeyecekler. Nasıl edebilir ki bir insan bu yarayı? Yani empati kurmamız lazım. Başımıza gelmemesi lazım. Ben şu anda nasıl söyleyeyim size, ben bir yere gittiğim zaman ben geç dönmeye mesela korkuyorum. Açık konuşayım, korkuyorum. Arkama bakıyorum, sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum. Yani bulunduğum noktadan, bu arada korktuğum mesafe arabama kadar olan yürüme mesafesinden korkuyorum. Bakın mesela saat neden düzeltilmiyor? Sabah saat 6'da 7'de hava zifiri karanlık. Herkes okuluna, işine korkarak gidiyor. Tüm kadınlar ve tüm çocuklar. Yani bu düzelmesi lazım. Bilmiyorum. Buradan bir nebze olsun amacım dikkat çekmekti.
Çok uzattım biliyorum. Hemen geçelim konumuza. Çok daha uzatılması gereken bir mevzu ama neyse. Şimdi canlarım ballarım, Yalı Çapkını 78. bölüm neler olacak? Başlasın videomuz. Evet ballarım, her yerde olaylar bitmediği gibi tabii ki de Yalı Çapkını'nda da olaylar bitmek tükenmek bilmiyor efendim. Sinan'ın psikopat ruhu yavaş yavaş böyle su ısınıyor arkadaşlar. Böyle su fokurduyor. Su kaynıyor. Sinan'ın psikopatlığı çok değil arkadaşlar. Çok yakın bir zamanda ortaya çıkacak. Şimdi bölümün sonuna bakalım. Ferit Korhan yüzüğü şöyle tam olarak Seyran'a uzatıyormuş gibiydi ki tabii ki de orada bölüm bitti arkadaşlar. Yüzüğü tabii ki de Seyran'a vermeyecek canlarım. Oradan işte Seyran'la yaptığımız yüzük carçuk falan filanlı diye konuyu çevirebilir. Bir ikincisi şaşırabilir. Hani bana bu oda dendi denilebilir yani resepsiyondan falan filan ama orada Sinan delirecek arkadaşlar. Fragmanlarda da gördük zaten. Odaya girecek. Sinan çıldıracak. Seyran tabii ki de Sinan'la olmak istemeyecek canlarım. Ama ben size söyledim yani Seyran'ı ben yatakta göreceğimize asla inanmıyorum dedim. Çok şükür senarist orada carçurt orada konuyu yuvarladı. Bunun bu şekilde olmasına izin vermedi. Senariste teşekkür edelim. Okey de yani evlenmeye de gerek yoktu. Senaristimiz, canımız ciğerimiz yani. Bunları evlendirmenize de gerek yoktu. Gelelim Ferit'in evlilik durumuna arkadaşlar. Ferit evlenmeyecek. İşte isteme olabilir, o olabilir, bu olabilir vesaire vesaire ama resmi olarak Ferit evlenmeyecek arkadaşlar. Seyran zaten Sinan'ın yavaş yavaş psikopat hallerini görmeye başlayacak. Sinan'ın zaten patlak vermeye başladı arkadaşlar biliyorsunuz. Bir sinir krizi geçirdi. Hatta annesi işte orada o konuşmayı, diyaloğu hatırlıyorsunuzdur. Annesi falan da biliyor. Bir sinir krizi geçirdi arkadaşlar. Ferit'le birlikte Sinan'ın bu rahatsızlığı daha fazla patlak vermeye başlayacak. Yine erkek şiddet. Umarım Seyran'a şiddeti ülkemizin şu halleri varken göstermezler. Seyran zaten biliyorsunuz o yüzük olayı orada odada kavga ettikten sonra çıktı. Fragmanda görmüşsünüzdür. Seyran'ın hafif gözü yaşla. Ferit Diyar'la birlikte önden gidiyor. Arkasını dönüyor. Seyran'ın gözlerini, üzgün surat ifadesini fark ediyor biliyorsunuz ki. Her neyse tabii Sinan delirdi. Seyran Sinan'la olmadıkça Sinan daha da delirecek. Ferit'le birlikte bu hastalığı daha da patlak verecek ve Seyran yavaş yavaş Sinan'ın hastalıklı ruh halini görmeye başlayacak arkadaşlar. Sonrasında da zaten bu rahatsızlığını da öğrenecektir. Yani 2 sene, 2,5 sene nasıl da gizli kaldı bu rahatsızlığı onu da bilmiyorum diyeceğim ama kalabilir. Yani kalabilir maalesef ki insanlar 20 yıl evli kalıyor da tanımıyor. Tabii ki de kalabilir ama yavaş yavaş patlak vermeye başlayacak. Seyran Sinan'ın o hallerini öğrenecek ve arkadaşlar Ferit'ten yardım isteyecek. Fragmanda da gördük zaten. Yavaş yavaş Ferit'e çekilmeye başladı Seyran ama barışalım. Seyran'ın işte şu gururlu halleri var ya ne olursa olsun Seyran Ferit'e barışalım demeyebilir ama barışalıma getirebilir. Bilmiyorum. Oraya getirebilir. Umarım barışalım der tabii de. Ona gerek kalmayacak. Seyran Ferit'e bu kadar yanaşırken Ferit arkadaşlar zaten Seyran'a zor tutuyor kendini biliyorsunuz ki. Diyar'la dediğim gibi evlenmeyecek. Bir duyum aldım takipçim yazmış. Arkadaşlar Ferit Diyar'ı istemeye gittiğinde orada Seyran'la karşılaşabilir. Yani bir şekilde orada Seyran olabilir. Bence burada Sinan'ın annesi bütün düzeneyi arkadaşlar kurabilir. Ben Sinan'ın annesini tuttum. Bakın ben Sinan'ın annesini gerçekten tuttum arkadaşlar. Tamamen Seyfer'imizin aşkı için bütün şeyleri böyle düzenekleri kuruyor. O yüzden ben o kadını sevdim. Bir diğer duyumum da arkadaşlar Seyran Sinan'dan kaçmaya çalışacak bir olay olacak ve Sinan'dan kaçmak için Seyran arkadaşlar Ferit'ten yardım isteyecek ve Ferit tabii ki de Seyran'ı teklif kabul edecek. Diğer bu arada fragmanda Seyran'la asla görüşmeyi istemiyorum dedi. Çok saçma geldi, bu mümkün değil. Zaten bunlar birlikte iş yapıyor şu anda. Birlikte çizim yapıyor. Yani bu mümkün değil zaten. Asla ve asla. Seyran'a da zaten Ferit hayır diyemeyecektir. Seyran da Ferit'le birlikte çizmek istediği zaman. Ya hayır dese bile hani pişman olur o onu evete çevirir. Yani Seyran'ın oraya gelmesini yine sağlayacaktır. Ayrıca arkadaşlar gelelim Abi olaylarına. Abi Halisa'nın yeğeni çıkmış. Çıktı yani daha doğrusu.
Yeğenimi, oğlumu, torunumu artık iyice karıştım. Ama abi olayları da yavaş yavaş çözülmeye başladı biliyorsunuz ki. Abiyi arkadaşlar kimsesizler yurduna gönderen Hattı Çalay'mış. Yani götüren Hattı Çalay'mış. Yani nasıl söylesem, ne desem ben bilmiyorum ama Hattuş'ta gerçekten tam da Halis'le tencere kapakmış. Sen bir çocuğu götür, ailesinden kaçır, bir bebeği daha doğrusu annesinden babasından ayır, ailesinden kaçır, götür sen yurda ver. Yani bilemiyorum ama Hattı Çalay'la Halis Ağa tam olarak bir tencere kapakmış. Geç oldu, güç olmadı gerçekten. Yani şimdi işte çok gençtim de bilmiyordum da Hattuç'un yayını, Halis'in yayını olduğunu bilmiyormuş fragmanda işte bilmem. Bunların hepsi bana arkadaşlar çok farazi geliyor. Bakın iyi insan iyi insandır, kötü insan kötü insandır. Değişim diye bir şey olduğuna da ben inanmıyorum. Bir insan 7'sinde neyse 70'inde de odur açıkçası. O zamanlar öyleydi, bu zamanlar böyleydi diye bir şey de benim nazarımda yok. Ya bir insan ya iyidir ya kötüdür. Bu kadar basit. Yani ya iyidir ya kötüdür. Hani ben işte yok psikolojik sorunları vardı. Yok onu yaşadı böyleydi. Yok bunu yaşadı böyleydi. Bir insanın zaten yani psikolojik sorun olmayan bir insan bu ülkede yok ki. Yok bakın gerçekten yok. Bu arada bunun maddiyatla da parayla da ilgisi var da parayla şöyle ilgisi var arkadaşlar. Paradan kastım şu. Anadan babadan zengin olmaktan bahsetmiyorum ben. Çalışmaktan, çabalamaktan, kendini eğitmekten ve geliştirmekten bahsediyorum. Benim gözümde zengin çalışkan olandır. Bir insan çalışacak, çok çalışacak arkadaşlar. Çalışan insanın bir şekilde bakın parası oluyor. Her ne kadar günümüz şartlarında bu ülkede geçim çok zor olsa da hani o dümen dönüyor yani. Öyle de dönüyor, böyle de dönüyor. Kendini geliştirmek isteyen de dönüyor. Ki onu da geçtim. Hattuç öyle şey o şanlar o parası varmış yani şey bitirmiş. Kazım bitirmiş. Hattuç'un o babasının işte aman kardeşinin falan maddi durumları da gayet de yerindeymiş yani. Hani sen bebeği anasından babasından bunun hiçbir şeyle alakası yok. Bunun kötülükle alakası var dümdüz yani. İşte Halis'in yeğeni olsa ne olmasa ne ayrıca. Bu da bir diğeri. Yani kimin çocuğuysa kimin çocuğu. Herkesin çocuğu kendine en değerlidir yani. O yüzden Halis'le Hattuş'ta pencere kapakmış yani. Hattuş'tan da çok soğudum. Bakıyorum atladığım bir şey var mı? Atladığım bir şey yok canlarım benim. Sizin duyumlarınız neler? Yorumlara yazın lütfen. Dediğim gibi Seyfer barışacak. Bugün yarın barışır. Halis bu arada bir iki bölüme gelecek. Ay bu da yani gelecek diye sürekli bir duyum yayıyorlar ama Halis yok ben anlamadım. Bakalım takipçim şey yazdı bir tane daha çok sevdiğim takipçim o da bölüm sonu gelecek diye bir duyum aldım öyle diyorlar. İşte bu doğru mu diye yazmış. Net bu bölüm sonu diyemiyorum. Net olarak şu bölüm sonu diye sağlam bir duyum almadım çünkü hani internet haberlerde dolaşıyor falan ama bir iki bölüme yani Halis gelecek arkadaşlar. Bu arada bana sorarsanız eğer Halis'in dönmesiyle birlikte sağlam bir olay da patlatacaklar. Halis'in yokluğunun altında bir sebep var. Onu bir sorguladım, öğrenmeye çalıştım ama onu çıkartamadım, bulamadım. Bulursam zaten size mutlaka bilgi veririm ama bence Halis'in dönmesiyle birlikte bir olay patlayacağını düşünüyorum. Olay neyle ilgili patlayabilir? Vallahi bu abi olaylarını şey yaptılar. Abi olaylarıyla ilgili patlayabilir diye düşünüyorum ama bir olay patlayacak yani öyle söyleyeyim size Halis'in dönmesiyle. Benim anlatacaklarım bu kadar canlarım. Sizin duyumlarınız neler? Var mı bir duyumunuz? Yorumlara yazın lütfen. Sizleri çok ama çok sevdiğimi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Siz çok değerlisiniz. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.